Oyun severler, yepyeni bir OSM videosuyla yeni karşınızdayım. Evet, bugün sizlere Ağustos 4.3.3a günceli sunacağım arkadaşlar. Rakipten galiba 6 falan rank yükseğim. Ev sahibi dakika 1'de güzel bir gol oldu bu arada. Hiç beklemiyordum. Bravo lan sana. Evet, like at, abone ol, HP puanını unutma. Bu arada arkadaşlar altını çiziyorum. iOS ve yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz için uygun fiyata coin satışlarım devam etmektedir. Telegram kanalından gelip de fiyat alabilirsiniz. Bakın, altını çiziyorum. iOS ve yurt dışı. Bir daha çiziyorum. iOS ve yurt dışı. Çünkü bazı kardeşlerimiz inatla gelip de neydi onu da şu burada bu. Allah Allah, bak altın çizme, iOS ve yurt dışı. Neyse, fazla da uzatmak istemiyorum. Buraya geçelim. Evet, 2-1 şöyle yendik. Bakalım. 17'ye 9 şut, 4-3-3. Evet, güzel çalıştı, görmüş olduğunuz %62 ile. Az gol oldu bence ama. Desire Doué daha farklı goller atabilirdin. Bizi bitirdin. Evet. Şöyle hemen uzatmadan taktiğim arkadaşlar. Bakın 4-3-3 A'da. Bakın dengeli, mükemmel. Bakın şiir gibi bir takımdayız şu an. Dengeli takım mutlaka önemli arkadaşlar. Dengeli takımınız olmazsa maalesef siz alacağınız mağlubiyetler, alacağınız beraberliklerin sorumlusu sizsiniz. Bakın %90 puan ve puanlar aldırır bu taktik. Görmüş olduğunuz gibi bakın, ben 4-3-3-A kullanmak için sol kanada da DOS koydum. Aslında bunun hakkı 4-3-3-B kullanılabilir ama bu 4-3-3-B taktiği olmadığı için özellikle sizlere göstermek istedim. Bakın bu şekilde de 4-3-3-A'yı kullanabilirsiniz kardeşler. Bilginiz olsun. Hücumu yüksek sağ bek ve sol beklerim. Bakın 3 tane 4 tane stoperim var. Şöyle hemen göstereyim canım. Bakın hücumu daha yüksek oyuncuları sağa sola koymalıyım ki bu taktik iş yapsın. Hemen buraya geçelim. Kanatları oynadık. Rakibimiz neyle geldi bakalım. Sonuçlar şöyle bakalım. Evet, 4-3-3 bakın ofansif gelmiş. Biz de görmüş olduğunuz gibi kanatları kullan, göstermek amacıyla arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kanatları kullan. Bakın şurada şöyle bir şey var. Sarı hakemde agresif oynayın ya da ben riski alıyorum, çok agresif oynuyorum ama çok fazla sakatlık var. Bakın kırmızı kart olmasa da ilk 11'den oyuncularım sürekli sakatlandığı için bu ara mesela sarıda agresif, mavi ve yeşilde çok agresif oynuyorum, daha faydalı oluyor. Tabi sakatlık falan olunca yapacak bir şey yok. Yedek oyuncularınız güzel olsun, öyle söyleyeyim. Kırmızı kart yemeseniz de maalesef burada takılıyoruz. Kırmızı, kıpkırmızı, turuncu hakemlerde ise normal oynayın. Agresif, çok agresif falan oynamayın. Orta saha mutlaka defansa destek oluyor. Baskımız 57, stilimiz 63 ve tempomuz da 57. Bakın formasyonumuz gayet güzel ve hoş ve güzel sonuçlar veriyor arkadaşlar. Bunu kime ne zaman kullanmalı? Zaman onu da altını çizeyim. Bu arada Telegram arkadaşlar açıklamalarda var. Dediğim gibi iOS ve yurt dışlarına Telegram üzerinden, bakın altın Telegram üzerinden, sadece Telegram'dan iletişime geçin. Fiyat alın, paket fiyatları olsun, coin fiyatları olsun, mutlaka farkımı göreceksiniz arkadaşlar. Geldik buraya. Şimdi bunu ev sahibiyken 2 rank düşük olduğumuzdan tutun da 7 rank yükseğe kadar, bakın ev sahibiyken oyun planı, kanatları kullan ve paslı olan rakiplere karşı bu 4-3-3 olur, 4-4-2 olur, 3-2 olur, 3-4-3 olur. Hatta bazı psikopatlık yapıp da 4-2-3-1'e, 4-5-1'e, 5-3-2'ye kanatları kullan falan veriyor. Onlara karşı da olur. Yeter ki şu oyun planı kısmını takip edin. Oyun planı paslı, kanatları kullananlara karşı 2 rank düşükten tutun da 7 rank yükseğe kadar mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Gayet güzel, verimli bir taktik. Peki bunun üstü olursa, mesela 7 ranktan fazla olursak ne yapacağız? Hemen şöyle 62, 68, hemen şurayı da 62'ye getirdin. Formasyon şiir gibi oldu. Ne yaptın? Artık 8 ranktan itibaren yüksek olduğun oyun planı, kanatları kullanma, paslı olan rakiplere karşı 62, 68 ve 62 yaptın, geçtin.
galibiyet zincirine bir tane daha ekledin. %90 puan ve puanlar alır. Bazen %70'de yenilebiliyoruz. Oyun bu. Yani yapacağım bir şey yok. Konsolla oynamıyorsunuz. Oynamıyor sonuçta. Oyun ne var verirse ona rahatsız oluyoruz bir saatten sonra. Bu şekliyle yaptığınız arkadaşlar daha güzel çalışır. Bilginiz olsun. Bakın formasyonları takip edin. Kime ne zaman nasıl kullanılıyor çok önemli. Yine burada 57 bandına geldim. 63 ve 57. Bakın bu sayılar asla rastgele değildir. 24 slottan geçiyor. Emektir, alın teridir. Sizler için olmasa da benim için bu sonuçlar çok değerli. Mutlaka kullanan kardeşlerim yorumlara gelirse harita olsun. Yenirse hiç önemli değil. Yeter ki uydurma sonuçlar atmayın kardeşim. Evet. Şimdi gelelim oyun planı kanatları kullan ve kontratak olan oyun planı kale görünce vur. Kontratak ve uzun top olan defansif gelen taktiklere karşı. Bakın sadece oyun planına odaklandık. 6-3-1, 5-4-1 bilmem ne buralar önemli değil. Oyun planı önemli. Oyun planı birinci alacağın yer, tamam mı? Bunlara karşıysa yine bakın ev sahibiyken bu sefer şöyle yapıyorsun. Ev sahibiyken eşitten tut da bakın düşük yok bu sefer. Eşitten tut da 7 ranka kadar hatta 8 ranka kadar bu şekliyle kullan. Pasta oyuna geçme. Direkt bunda kanatları kullan yap. Ve sadece kontratak uzun topta offside tuzağını aç. Gerisini kapat. Bu kadar. Peki bunun artık üstünde ne yapıyorsun? 8 ranktan itibaren yine ne yapıyorsun? Şöyle 63'e getirdin. Bana 62. 68. 62 yaptın. Kontratak ve uzun topta offside açtın. Gerisini kapattın. Bu şekilde ev sahibiyken de direkt yardırabilirsin. Çok da güzel sonuçlar, yani yardırabilirsin derken tabii ne onun adı, bazı kardeşlerimiz altyazıyla okuduğu için yabancı uyruklu kardeşlerimiz, onlar yenebilirsin manasında, ezebilirsin manasında. Evet, şimdi deplasmana gidiyoruz artık, yeter. 57'ye düştük, 63'e düştük. Burası çok değerli ve önemli, dikkatli dinle lütfen. Evet, şimdi deplasmanda arkadaşlar oyun planı kanatları kullan ve paslı olan rakiplere karşı eşitten tutun da 8 ranka kadar, bu sefer bakın 8 ranka kadar mutlaka orayı takip edin. Orta saha hep defansa destek olsun arkadaşlar. Bakın bir kardeşimiz sormuş. Abi neden sürekli orta saha defansa destek oluyor? Neden sabit oluyor? Bakın rakipleriniz artık oyunu biliyor. Rakipleriniz sürekli orta saha defansa yardım ettiği için bakın bunu şöyle algılayın arkadaşlar. Siz hücuma giderken değil. Siz defansif anlamda, yani ne yapıyor? Orta sahalar defansların arasına hücuma gelen rakibe karşı bir karşılanma metodu. Yani defansın sayısını arttırmıyor. Orada yani Galatasaray'da abi Torreira gibi düşün, Lemina gibi düşün. Hani burada ne abi, defansın aralarına giriyorlar. Defansın önünde bir blok oluşturuyorlar. Böyle farz edin. Bu oyun bu kadar algoritma abartılı ya, bu defansın gerisine koşmuyor ki. Evet, neyse. Nasıl bir hayal gücünüz var anlamadım. Bu sadece defansa gelirken, yani rakibi karşılarken olarak algılayın. Ama artık rakiplerin çoğu orta saha defansa yardım ettiği için sabit kullanırsınız. Bu sıra rakibe avantaj veriyorsunuz. Bilginiz olsun, onu da altını çizeyim arkadaşlar. Evet, oyun planı şöyle geldik. 8 ranktan yükseksek de yine böyle 9 artı 9 dahil olmak üzere yükseksen yine burada 62, 68, 62 formasyonu kullanıyorsun. Keyfine bakıyorsun. Bu kadar. Yine geldim 57'ye düştüm. 63'e düştüm. 57'ye düştüm. Burası çok değerli. Dikkatli dinle. Abi oyun planı kaleyi görünce vur. Kontratak ve uzun top gelen rakiplere karşı 4 ranktan tut da 10 rank yükseğe kadar bu şekilde kontratak gelene offside açıyorsun. 10 rankın üzerinde olduğun rakibe de yine 62, 68, bakın 62. Burada defansif taktikler sizi üzmesin diye biraz daha geride tuttum. Bak ne yaptık? 4 rank dahil olmak üzere 10 ranka kadar 57, 63, 57'yi kullandık. 10 rankın üzerinde de 62, 68, 62 ve rakipleri küçümsemeyin. Adam siz bu nasılsa 10 rank yükseğim dersiniz, 5-4-1. Benim hele ki 5-4-1'lerim çok etkilidir. Bir çakar sizi, iflahınızı kurutur, sonra dersiniz ki oyun çöp. Oyun çöp değil, sen takip edeceksin.
O yüzden bu formasyonları güzelce değerlendir. Keyfine bak. Dediğim gibi coins alırken, paket alırken gel bir fiyat al. iOS ve yurt dışındaki kardeşlerim için bu. Like at, abone ol, hipi puan unutma. Hadi eyvallah.